Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bu meclis Şah-ı Devran, Şah-ı Merdan'ın yaranının meclisidir. Meclisin şerefi o meclisin ismiyle söylenen meclistir. Bu meclisimiz Şah-ı Merdan, Habibur-Rahman, sahip ferman, Hazretlerinindir. Şah-ı Merdan mübarek bereketi Mağrib-i Maşrik'i dolduran mükerrem Cenab-ı Hakk'ın huzurunda Allah'ın arslanı, Habibinin sevdiği ammi oğlusudur. Böyle meclise gel. Ey şaşkın Acem, ey şaşkın Alevi, ey uydurma Şia, ey uydurma Alevi. Hazreti Ali Efendimiz uydurma iş yapmadı. Gösteriş için iş yapmadı. Kimseye de zulmetmedi ve zulme fırsat vermedi. Aleyhi salavatur rahman, Şah-ı Merdan, sahib-i devran, Allah'ın arslanı, onun yolunu seçen, onu sevenler her gün yeni bir gündür. Her günün tecellisi başladır. Düne aittir. Bugün, bugüne aittir. Yarına aittir. Her günün şahsiyeti vardır. Günü gününe Habibin ümmetlerine verilecek manevi güç ve nasihata memur o şerefle şereflenen Şah-ı Merdan, sahib meydan, Habibur-Rahman, Seyyid-i Ali ibn Ebi Talib'in radıyallahu anh aleyhisselam. Ey yaran Şah-ı Merdan, ey Şah-ı Merdan'ın ahbapları, hesaba gelmez. Sen zannetme ki burada 3-5 kişidir. Kevn-ü mekanda sahibi devran Şah-ı Merdan'ın mezhü sanası edilmeyen yer yoktur. Her yerde övülmüştür, övülmektedir.
Biz de kendi halimize göre o sahibi devran olan Şah-ı Merdan'ın meclisine aşıkız. İsteriz ki onun nurundan bize de nur giydirilsin. İsteriz ki ondaki faziletlerden bize de yetişsin. İsteriz ki onun sancağının altında biz de şeytana karşı gelelim. Niyet hayır, akıbet hayır derler. Niyetin güzelse akıbetin hayırdır. Niyetin güzel değilse sen zibilsin. Zebbal. Zibilci seni bir gün gelip süpürü götürür. Sen hiç gördün mü? Sultanın hazinesi süpürgeyle süpürülsün. Yok. Ama bağ bahçesi süpürgeyle süpürülür. Toplanan şey bahçeye atılır. Lakin altın süpürülüp de dışarı atılmaz. Altın ol. Altın ol ki kıymeti olsun. Diyelim Bismillahirrahmanirrahim. İlahi mührü basalım. Elimize basalım, öpüp alnımıza koyalım. İlahi mühür nedir? Bismillahirrahmanirrahim'dir. Şöyle öp, alnına koy. Maşallah. Maşallah. Hasbunallah. Rabbunallah. Hasbunallah. Rabbunallah de. Ey Şah-ı Merdan, merhaba. Ey yaran Şah-ı Merdan. Tilkiyi taklit eden tilkidir. Kelbi taklit eden kelptir. Ayıyı taklit eden ayıdır. Yılanı taklit eden yılandır. İnsanların içerisinde müstesna makam sahipleri, Allah'ın indinde makbul olanları taklit edenler onunla beraberdir. Haşiyesi derler. Değil mi? Buyur ey Şah-ı Merdan, yaranınız buradadır. Sizi sevenler buradadır. Bize açılın. Sizin safanızdan bize de sefa gelsin. Hem mugam kalbimizden gitsin. Ey Şah-ı Merdan, Esselamu Aleyküm ya hadirun Şah-ı Merdan.
Dünya deli, dünya zibildir. Dünya cifetun. Peygamber sözü. Peygamber ilminden Şah-ı Merdan bildiriyor. Dünya cife. Dünya leştir. Ve talibuha kilap. Derdi günü dünya olanın sıfatı nedir? Leşin arkasında koşturan haşaminel huzur. Kelplerdir, köpeklerdir. Ademoğlunu beri kılarım diyor Şah-ı Merdan, Habibur Rahman. Rabbimin kullarını beri kılarım. Neden beri kılarım? Haşa minel huzur. Kelp sıfatında olmalarını. Rabbimin kulları kelp sıfatında olmaz. Rabbim Celle ve Ala kelp beslemez. Kelp dediğimizde beslemez dediğimiz iki ayaklı kelp yoktur. Dört ayaklıdır. Ne için? İyice koştursun. Kelp leşe iyice koştursun diye. Ademoğlu iki ayak üzerine şerefli yaratılmıştır. Ya hazırun, ey hazır olan, yaran Şah-ı Merdan. Her yerde meclisiniz olsun. Pis olan meclisine girme. Hınzır meclisleri var, girme. Köpek meclisleri var, girme. Eşeklerin olduğu merkez var. Onların içine girme. Erler meclisine, Şah-ı Merdan'ın yüce meclisine hazır ol dinle. Eşek meclisinde angırırlar. Şimdiki zamanın çok bütün insanları haşamler huzur. Eşek gibi angırırlar. Her yerde bağırırlar. Cevap nedir kendilerine? Ne kalır? Ya her köpek gibi havlar denilir. Adam köpek gibi havlamaz. İnsanoğlunun şerefi vardır. Ey yaramın Şah-ı Merdan. Dinle. Onun için onların meclisleri nadirdir. Kıymetlidir. Arayan bulur. Aramayan eşeklerle beraber haşrolur. Kelplerle beraber koşturur. Biri havlar, biri anırır. Bugünkü insanları şeytan bu hale düşürmüş. Kimileri havlar, kimileri anırır. İnsan
Bütün dünyada insanlar bu çeşittir. Kimileri havlar, kimileri anırır. Kıymeti yok. Çünkü havlayan kelp, anıran eşektir. İnsan havlamaz. İnsan anırmaz. İnsan konuşur. Konuştuğunun kıymeti vardır. Ey Şah-ı Merdan, sahibi meydan, Habibur Rahman, buyurunuz. Ey yaran Şah-ı Merdan. Şah-ı Merdan tek kimsedir. Onu da ona getirilmiştir. Haşa minel huzur. O rütbeyi giymeyenler hem havlar hem anırır. Bugünkü insanlığın sıfatı nedir? Kimileri havlar, kimileri anırır. Havlayan kimdir? Yediği kemikten doyanlardır. Anıran kimdir? Çektiği yükten ezilen mahluklardır. Köpekler havlar, eşekler anırır. Köpekler neye havlar? Keyfim yerindedir. Kemik çok buldum. Kelbini talebine kemik. Eşek anırır, ağlar. De der. Ne işin? Ya neye böyle ağlarsın? Zaman kalmadı bana. Zaman kalmadı da onun için ağlıyorum diyor. Kemik ye. Şanım değildir diyor kemik yemesi. Kemik köpeklerin yediğidir. Bizim sınıfımız köpek değildir. Köpekler ısırgandır. Hır ederler. Kelbin başka işi yok. Hırlar. Kemik ister. Saman verirsen yemez. Kemik ister. Şeytan insanların arkasına düşmüş. Buyur ey Şah-ı Merdan, nasihatınıza dinleyelim. Ey yaran Şah-ı Merdan. Şah-ı Merdan'ı sevenler dinleyiniz. Kelpler kemiğin peşindedir. Haşa minel eşekler samanın peşindedir. Saman ister. O bir kemik ister. Kemiği bulunca ferah eder. Hırlar. Eşek samanı bulunca o da anırır. Şeytan insanları iki sınıf yapmış şimdi. Bir sınıf köpek tabiatlıdır. Kemik ister. Buluncaya kadar havlar, bağırır. O bir sınıf eşek misalidir. Saman arar. Kemik verirsen kabul etmez. Saman ister. Saman yedik sonra da anırır. Şeytan şerefli insanı iki sınıfa döndürmüş. Bir sınıf kemik peşinde
Bir sınıf saman peşinde. Yahu insan kemik peşinde gider mi? Yahu insan saman peşinde gider mi? Dünyada ne var? Ya kemik yiyen, kemik yalayan sınıf veyahut saman için anıran merkepler sınıfı. Allah seni samanın peşine düşürtmedi. Celle Celaluhu. Allah Celle Celaluhu seni kemik peşine de düşürtmedi. Sen mükerremsin. Şereflisin. Şerefine göre sana rızkını tayin etti. Derim Bismillahirrahmanirrahim. Her kapılar sana açılsın. Demezsen ya anırırsın ya havlarsın. Besmele'yi unutan sınıf ya havlayacak ya anıracak. Besmelesiz oldu millet. Eşek de besmele çekmez. Köpek de kemik buldu mu besmele çekmez. İnsanlığın şerefi bu mu? İnsanların düşmanı şeytan. Müstahakı neyse bulur o. Lakin sana numune-i imtisal yani bir model olamaz. İnsan insanı taklit eder. Hayvan kendini taklit eder. Yani insan köpeği taklit ederse insanlık şerefini kaybeder. Veya insan saman için anırırsa saman isterim, saman isterim dediği vakitte o da insanlık sıfatını kaybeder. Sen ki ey insan buyuruyor Şah-ı Merdan aleyhi Rezvanur Rahman. Ey yaran, ey Allah'ın ve Peygamberinin yolunu gözeten, bize de muhabbeti olanlar, isteyeceğinizi biliniz. İstenecek cevheri biliniz. Haşa minel huzur. Hayvanın önüne iki kap koysan, birisinde cevahir var, o birisinde saman var. Eşek geldiği vakitinde cevahire bakar, bu bana yaramaz der. Bu tarafa döner, samanla onun sahibi bir çorba yapar ona hücum eder, içer. O birini bırakır gider. Bile ey insan olan, sen eşek misin? Neye kıymetli bırakıyorsun? Sana şeref veren sıfat, Cenab-ı Allah'ın sana giydirdiği kulluk sıfatıdır. Neye bunu terk edersin? Ve hayvan gibi saman çorbasını ararsın. Ayıp sana. Kiminiz anırır, kiminiz havlar, şeytan da güler. Şeytan Adem evladını öyle bir yapacağım dedi ki, bakalım ne olacak halleri tarif etti işte. Kimisine saman yediriyor, kimisine
efendim kemik yediriyor. İnsanlar iki sınıf oldu. Köpek kemiğe hücum eder, eşek samana hücum eder. Onun üstünde başka ne var? İlahi maide var ki İsa peygamberin aleyhissalatü vesselamın havarileri sezdi onu. Üçüncü maideyi sezdi. Dediler ki ey İsa, Rabbim bize bir sofra indirebilir mi? Onların istediği sofra yeryüzündeki sofra değildir. Onlar havarilerdir. Onlar Nebi İsa'ya iman eden şerefli kimselerdir. Onlar öyle saman veyahut da kemik istemediler. Saman da kemik de yeryüzü doludur. Evlerindeki sofralarında var. Onların istediği neydi? Söyle ey pop, söyle milletine, de ki havariler sofra istedi. Sen zannetme ki evindeki pişirilen yemek, balık, kebap ve emsali şeylerle donanmış sofra. Onlar havaridir. Ey pop! Havariler iman yüklü kimselerdir. Onların bize maide indir dediği evinde bulunandan değildir. Onların istediği kelplerin veya eşeklerin yediği ne kemiktir ne samandır. Evlerindeki sofradan istemedi onlar. Ne güzel. Dikkat etsen. Ya bizim Hoca Ahvali İsa Nebi'ye iman eden iman yüklü kimseler durup da İsa peygamberden saman istemez, kemik de istemez. Ne güzel. Onların istediği neydi? Hangi sofraydı? Maide. Bilir misin? Rabbim kadir muktedirdir dedi. Lakin siz daha dişi çıkmamış çocuklar gibisiniz. Eftal olan nimet etli yemeklerdir. Kebap, köftelerdir. Bununla donanmış sofra istemedi. Havaliyun Hazretleri. Makamları âli olsun. Havariler. Daha aşağı anlatmak için havariler ne saman istedi ne de kemik. Dikkat et ey pop. Bunu söyle millete ki 12 havari sofra istedi. Yani ne kemik istedi ne saman. Gökyüzündeki sofradan istedi. Dedi ki daha vaktiniz var. Bunu anlamaya daha vaktiniz var. Bundan yeneye daha vaktiniz var.
hazır değilsiniz dedi. Elbette kendileri. Biz de biliriz, iman ederiz. İsa. Biz de biliriz ki bizim istediğimiz kemik ve saman değildir. Bizim maideyden dediğimiz gökyüzündeki maidedir ki onu yiyen abdesthaneye gitmez. Abdesthaneye gidene de onu verilmez. Söyle bunları. Bu insanlar neyin arkasına koşturuyor? Ya kemik veya saman. Bütün dünyanın derdi günü bu. Kimisi kemik ister. Kimisi saman ister. Kimisi saman bitti diye bağırır. Kimisi kemik yetişmedi diye bağırır. Ey insanoğlu! Düşün, bil, peygamberlerin şanından haberiniz olsun. Çan çalmakla bu yollar öğretilmez. Pop çeşmekle bu işler hallolmaz. İnsanlara insanlığını öğret. Mertebesini bildir. İnsan ne kemik yer, ne saman. İnsanı istediği manevi rızık, cennet taamları dediği ruhlarını ihya edecek sofra, gökyüzünün sofrası odur. Gökyüzünden kemik beklemez veya saman beklemez. Kemikle samanı siz beklersiniz. Ki şeytan bugün insanını kemiğe esir etmiş, kimileri samanın bitti diyerekten kavga kıyamet koparıyor. Bu insanlık değil, ne de din, ne de imandır, ne de peygamberlerin yoludur. Onun için ahir zaman nebisi Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı bir gün dediler ki, ya Resulallah, bizim karnımız açlıktan ıstırap çekiyor. Bir hurma bulamıyoruz yemeye ya Resulallah. Bir taş bağladık karnımıza. O zaman Aleyhisselatü Vesselam mübarek gömleğini kaldırıp gösterdi. Siz bir taş, ben iki taş bağlıyorum. Bu dünya samanı ve kemiğinden sizi uzaklaştırmak isterim. Yoksa benim emrimdedir. O halinde giderken Uhud ziyaretine arkasından, yani üzerinde o taş bağlı olduğu halde bir hışırtı duydu. Geriye baktı. Uhud dağı altın olup oluk gibi akıyor. Efendimiz ona kırhen baktı. Beğenmedi, istemedi. Dedi ki, olduğunuz gibi durun dedi. Benim size ihtiyacım yoktur. Benim ihtiyacım yukarıdandır. Siz benim ihtiyacımı tatmin edemezsiniz. Ben Allah'ın zayıf kuluyum. Bana rütbe verdiği Cenab-ı Allah benim istediğimi bana verir. Ey Uhud!
Olduğu gibi dur dedi. Değilse Uhud dağı bir kemalu büsbütün altın olacak. Biz altın için yaşayan insan değiliz. Altını ne için ararlar? Ya kemik veya saman için. Kemik yiyen bir yere varamaz. Saman yiyen daha ileriye gidemez. Birisinde kelp sıfatı var, birisinde eşek sıfatı var. Şeytan döndürüp insanoğlunu bugün saman arayan veya kemik arayan sıfata döndürdü. Halbuki Cenab-ı Hak Adem evladını mükerrem kıldı. Efü-semâi rizkukum. Rızkınız gökyüzünden indiririm dediği halde insanlar hayır istemeyiz. Biz kemik isteriz, biz saman isteriz. Bütün kavga bugün dünya üzerinde bundan ibaret. Yoksa havariler bilmez mi? Gökyüzünden maide ensin bize. Biz o maide bizim evlerimizde de var. Onun ötesinde gökyüzünün sofrasını isteriz. İsa Nebi ne dedi? Daha hazır değilsiniz. Daha hazır değilsiniz. O sofraya siz yetişmeye hazır değilsiniz dedi. Bırak. Ala Nebine aleyhissalatu vesselam. Ey insanlar! Samanın arkasına düşen, kemik için kavga eden sıfatları bırakınız. Melek sıfatına çağırdı o İsa Nebi de, Musa aleyhisselam da, Şah-ı Resul, Allah sevgilisi de. Maşallah dinleyenlere ey yavrum, Şah-ı Merdan size anlatıyor, anlayın. Tövbe ya Rabbi, tövbe estağfurullah. Şükran lillah, şükran lillah. Fatiha. Yazıklar olsun. Kemikle samanın arkasında kavga edenlere, balıklar, fakirler ne saman ister ne kemik. Deryayı isteriz, deryayı. Şanımız budur. Deryayı bulalım. Başka bir şey istemeyiz diyor. Ey insanlar! Dikkat ediniz. Gelen peygamberleri anlayınız. Kitapları anlayınız. Değilse ya saman yiyen sınıfında veya kemik yiyen sınıfında ayrılırsınız. Birbirinizi yersiniz. Yiyorlar şimdi. Tövbe ya Rabbi, tövbe ya Rabbi, tövbe. Fatiha.